Merhaba, ben Ruhi Çenet. 25 yıl boyunca kamyon kullanan bu adamın şoför koltuğundayken yüzünün bir tarafı diğer tarafından daha fazla güneş ışığına maruz kalmış. Vay be. Komplo teorisi bu mu? Güneş zararlı aslında. Bu bayağı korkunçmuş bu arada. Da güneş ışığına maruz kalmış. Bu kadın ise 15 yıl boyunca yüzünün sol tarafında pencere olan bir odada çalışmış. Shit. Bu Gamerların götü yazdı biri ya. Gamer götüyle bunun ne alakası var? Bir tarafı buruşuk mu oluyor gamer götünün? Gamer götü nerede gördün ki? Aynaya baktım falan. video başladığından beri ise 20 milyondan fazla hücreniz öldü. Tırnaklarınız, saçlarınız ve derinizin üst tabakası. Ohio Eyalet Üniversitesi'nin bulgularına göre evde güneş ışığının geçtiği hava boşluklarında gördüğünüz uçuşan tozların aslında %80'i sizin ölü derilerinizdir. İsa de 6. aya az kaldı. Çiğ köfte setini biz mi getiriyoruz? Evet Afros biz getiriyoruz dedim ya. Kendi çiğ köftesini kendin getireceksin. Tıbbi bilgimiz ve biyoloji anlayışımız geliştikçe insanlar daha da uzun yaşamaya başladı. 10 bin yıl önce Size ben ekstra bir info vereyim mi bununla alakalı olarak? Asyalılar, Koreliler falan yüzleri niye güzel biliyor musunuz? Bu sebepten dolayı güzel mesela. Çünkü sürekli güneş kremi kullanıyorlar. Güneş kremsiz dışarı çıkmıyorlar mesela. Anime insanları. O yüzden yaşlanmıyorlar falan. Yaşlı gözükmüyorlar. Hep güneş kremi sürerler. Ya. ortalama insan ömrü 30 yılın biraz üzerindeyken 100 yıl önce bu sayı 50'ye yaklaştı ve eğer son birkaç on yılda gelişmiş bir ülkede doğduysanız ömrünüz tahminen 80 yıldır. Ama bu yaşlanma sürecinizi geciktirecek büyük bir buluşun bulunmadığını varsayarsak ve Ben böyle ölüm ne zaman ölürümü yani insan ömrünü 100 yıl olarak hayal eden tek kişi ben miyim acaba aranızda? Yuvarlıyorum, üşeniyorum. 100 yıl, ya 100 yaşında ölür bence insan. Ben öyle hissediyorum yani. Bana hep 100 gibi geliyor nedense. 100'e yuvarlıyorum hep. Bir tek ben miyim bunu yapan? 80 mi? 80 daha mantıklı bu arada. 80 daha mantıklı. 100 baya fazla ya. 100 yaşında çoğu insan 100'e gelemiyor ya. 80 mantıklı. 50 kafi mi? 50 de biraz az değil mi sence? 50 de çok az. tam da bu 81 çünkü 81 il var. Wow. videonun konusu olan bu düşünce çok saf bir Şu geri alayım da dur. 80 yıldır. Ama bu yaşlanma sürecinizi geciktirecek büyük bir buluşun bulunmadığını varsayarsak ve tam da bu videonun konusu olan bu düşünce çok saf bir varsayım olabilir. Dünyanın bu en korkunç komplo teorisine geçmeden önce ömrünüzü biyolojik olarak kısaltan asıl şey nedir onu anlamanız gerekiyor. Trilyonlarca hücreden oluşan vücudunuz, doğumunuzdan ölümünüze kadar her gün devamlı olarak hücre bölünmesi geçirmektedir. Ve hücreler her bölünmede DNA'larının kopyasını oluştururlar. Genetik kodlarınızın yer aldığı DNA'nız, hücrelerinizdeki kromozom denilen biyolojik materyallere sıkıştırılır. Problem şu ki, hücreler DNA'ları eksiksiz bir şekilde kopyalayamazlar. Önemli DNA bilgilerinin kaybolmasını engellemek için, kromozom uçlarında bu DNA bilgilerinin yedeğini içeren telomerler bulunur. Her bilgi Din, bilim ve Darwin kısmındayız şu an. kaybında telomerler kullanılır ve bu yüzden telomerler zamanla kısalır ve en sonunda tükenir. Bu olay hücre bölünmesinin durmasına yani ölmenize neden olur. Telomer kısalması daha anne karnındayken başladığı için insan vücudu doğumundan itibaren Ulan çocuk ne kadar hızlı büyüdü. İnanılmaz değil mi? başlayan biyolojik saatiyle ölmek için programlanmıştır diyebiliriz. Peki bilim telomerleri suni müdahaleyle yenilemenin bir yolunu hala bulamadı mı? Yaşlanıp ölmek dünyayı yöneten birkaç trilyonerin en büyük korkusuyken yaşlanmayı tamamen ortadan kaldırma çalışmaları üzerinde sizce halka sunulandan daha fazla araştırma yapılmamış mıdır? Şaşırtıcı Bana en science fiction, en böyle bilim kurgu ölümsüzlük teorisi ne olarak geliyor biliyor musunuz? Bence en yapılabilitesi olan daha doğrusu. Böyle beynini bilgisayara aktarma fikri. Direkt şey yani. Yapay bir böyle bir bilincini bilgisayarda yaşamak. Hani bana en böyle yapılabilecek ölümsüzlük öyle geliyor. Matrix gibi değil tam olarak ya böyle o biraz simülasyona koymak. Hani bunda benim dediğim mesela Jeff Bezos'tan örnek vereyim çünkü çok zengin. Yapsa o yapar yani. Kafanı böyle bilincini komple bilgisayara aktarıyorsun işte. Sonra o bilgisayarda bir tane robot vücut yapıyorsun. Atıyorum.
O zaman ölümsüz Yaşlanınca olursun işte. zihnimi bilgisayara aktaracağım. Sonra o zihni iki benim bedenini yükleyeceğim. Ya da bunun gibi işte anime kızının vücuduna koyacaksın kendini. Ya. 2023 milli map vizyonu. Robocop falan. Robocop tam öyle değildi galiba. Robocop biraz daha böyle... Robocop'ta gene insan kısmı yok muydu ya? Hani full robot değildi diye hatırlıyorum. Elektrik giderse peki. Ya kafana bilgisayara aktaracak kadar teknoloji varsa ona da bir çözüm bulunabilir ya bence. Bu şu ki, bilim dünyası kansere yakalanmış insanlardaki kanser hücrelerinin telomeraz enzimini kullanarak telomerlerinin kısalmasını engelleyip sınırsız sayıda bölünebildiğini keşfetmiştir. Kanser hücreleri yaşlanmamakta, telomerlerinin kısalmasıyla ölmemektedir ve bu yüzden en zor tedavi edilen hastalıktır. Kanserler bölünmeyi durdurmayan ve içimizde yaşayan ölümsüz hücrelerdir. O işi bak bunu bilmiyordum. Ve ölüm gibi gözükse de aslında doğru bakılırsa ölümsüzlüğün anahtarı kodlarına gizlenmiştir. Bugün kanser hücrelerinin programlanmış hücre ölümünden nasıl kaçıp ölümsüzlük kazandığı biliniyor ve gizleniyor olabilir. Her toplumun elit tabakası bu tedavilere imkan sunulduğu kadarıyla riskli olduğu söylense de başladı bile. Telomer kısalmasını geciktiren ve içinde telomeraz Nasıl ya? Bir beynini bilgisayara aktarırsan bilgisayardaki sen olmazsın. Senin hatıralarına sahip tipatip aynı biri olursan yine olursun ama senin tipatip aynın yazar. Nereden biliyorsun ama tıpatıp aynı mı olmayacağını? Teknik olarak ben de tıpatıp aynı ben olmuyorum ki. Laser hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Host için. Teşekkür ederim Laser Live. Selam selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapsam bilemedim. Selam, hoş geldiniz. Merhabalar. Öpüyorum. Şimdi ne diyorduk? Biz de din, bilim ve Darwin tartışması yapıyoruz. Laser değil, Lucer. Abi bu konularla Lucer mi? ilgili Tamam. bir oyun var. İsmi Nier Automata. Çok güzel oyun 3 heading. Koala. Biliyorum. Anime kızına dönüşmek istiyorsun. Nier Automata'daki karakterlerin gerçek hayata gelmesini istiyorsun. Ben de istiyorum. Vallahi ben de istiyorum. Samimi söylüyorum ama artık çık bu sıkıntıya yol açacak kafanda. Kafanda sıkıntıya yol açacak. Loser diye mi okunuyor? Ben hep yanlış okuyorum insanların isimlerini. Allah belamı versin ya. Ulan kola. enzim Şşt, dur bakalım neymiş. Peki bu bak komplo teorisi videosu olduğunu unutmuştum. Şimdi şey mi diyor? Kanser araştırması yapıp insanlar, bazı elit tabakadaki insanlar ölümsüzlüğü buluyorlar ve bunu saklıyorlar mı gelecek bu? bile. Telomer kısalmasını geciktiren ve içinde telomeraz enzim geninin olduğu hapları alarak ömürlerini 100 yaşının üstüne çıkarmayı hedefliyorlar. Ulusal İspanyol Kanser Merkezi'ndeki bilim insanları ise genetik mühendislikte bir grup farenin telomeraz seviyesini kanser hücrelerindeki gibi 10 katına çıkartmış ve bu farelerin diğerlerine göre 2 kat daha uzun yaşadığı görülmüştür. Yaşlılığı durduracak tedavi, 7,5 milyar insanın hiç ölmeyip çoğalmaya devam ederek dünya kaynaklarını tüketmelerinden dolayı saklanıyor olabilir. Her saniye Bir şey mi? Çok mantıklı bu arada. Bütün insanlar ölümsüz olursa her yer bok gibi olur ki. Ha biraz belki kötü bir düşünce olabilir bu ama çoğu insanın yani olmaz ya. Yürümez o iş öyle. 4 bebek doğuyor ve 2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyarın üstünde olması bekleniyor. Ölümlere rağmen saniyede 2,5 insan artıyor. 1900 Şey olsa nasıl olurdu mesela? Herkes ölümsüz olacak ama çocuk doğmayacak yine. Kısır olacak herkes. Böyle bir film mi vardı? Bir film mi vardı böyle? Dizi mi vardı? Herkes ölümsüz ama çocuk yapmak yasak. Şeydi galiba ya. Love, Death and Robots'un bir bölüm vardı 2. sezonda. Böyle güzel olabilir ama öyle de sıkıcı olur ya. Hiçbir şey yani. Olmaz öyle. Netflix'te aynen. Love, Death and Robots'un bir bölümü. 1900'lerde insan nüfusu 1 milyara ulaştığı zamanda bile dünya bu yükü taşımaya zorlanmaya başlamıştı. Sağlık hizmetleri ve yaşam standartları her yıl artarken yaşlılığı durdurmanın bir yolu bulununca neden paylaşılmasın ki diyebilirsiniz. Ancak tıp bir ticaret endüstrisidir. İlaç şirketlerinin baş ağrısı gibi hastalıkları olan insanlara bağımlılık yapan haplar üretip satmaları ve onları hayatları boyunca müşterileri yapmaları veya tedavi süreçlerini aşamalı uygulamaları gibi. Belki kanser gibi hastalıkların direkt tedavileri bulundu bile. Fakat Affedersin hastalar de, ilk bagisim seviliyorsun.
Mete teşekkür ederim, Cömert Metro hoş geldin. teknoloji piyasaya daha sürülmediği için aşamalı tedavi ediliyorlar. Birkaç yıl ömrü kalmış milyonlarca insanın her ay binlerce dolarlık ilaç kullandığını düşünün. Eğer tedaviler herkese çok hızlı sunulursa büyük bir ekonomi çöker. Bu alet ne lan? MR makinesi mi bu? Nasıl bir alet bu? Kaldı ki bugün bilim dünyası yaşlanmayı bir hastalık olarak görmemektedir bile. Hastalık olarak kabul ettiğimiz o kadar çok şey var ki diyabet, kalp krizi, Alzheimer ve bunlara çözümler üretiyoruz. Fakat tüm bu hastalıkların başlangıç noktası vücudun yaşlanması iken neden yaşlanmaya çözüm bulunup bu hastalıklar kökten engellenmiyor? Ya bana çok garip geliyor bu şey. Aslında teknik olarak yaşlanıp ölmüyorsun değil mi? Yani yaşlandığın zaman farklı problemleri çıkıyor vücutta. Onların sonucunda ölüyorsun yani. Direkt böyle hiçbir sıkıntın yokken yaşlanıp diye ölmüyorsun yani. Ama aynı şey oluyor bu aynı zamanda. Sonuçta vücudun belli fonksiyonları çalışmıyor. Bağışıklığın falan düştüğünden dolayı hastalıklar çıkıyorsa iflas ediyorsun, doğru. Evet, canlı hücreler kalmıyor işte. O yüzden sıkıntı yaşanıyor. Yaşlanmak çok korkunç bir fikir ya. Yaşlanmak doğaldır bahanesiyle bu sorunun üstüne durulmazken, en az yaşlanmak kadar doğal olan gözlerimizin bozulması veya yaşlanmayla görülen iç hastalıklara ticari değer taşıdığı için tedaviler uygulanmakta. Ayrıca okyanuslarda telomerlerini doğal olarak yenileyip hiç yaşlanmayan bir canlı var. Kaynatma, gel buraya. Bilimden kaçamazsın. Triptopsis nutricula Ulan bak, Allah belan versin, simülasyondayız ha. Daha bugün baktım ya. Daha bugün aklıma geldi. Sena ile oturuyorduk. Dedim ki bir anda aklıma geldi. Dedim ki bir tane deniz anası var, ölümsüz dedim. Immortal jellyfish diye bir hayvan var dedim. Adam ölmüyor dedim. Bak bugün aklıma geldi. Şimdi önüme çıkıyor bir anda. Gitgide korkuyorum böyle. Sonra da şizofren olacağım bir gün. Her şey böyle, dünyada gördüğüm her şey bana mesaj olarak geliyor gibi falan sanacağım. Günün sonunda kafayı yiyeceğim. Geçen de bir şey olmuştu öyle. Baktıktan hemen sonra yayında çıkmıştı. Çok garip. ismindeki 4-5 milimetrelik bu deniz anası türü, genlerinde değişiklik yapıp bedeninin yaşlanmasını terse çevirme özelliğine sahiptir. Bu döngüyü hep yenilenen telomerleriyle sınırsız kez tekrarlayarak Moruk, bu adam sonsuza kadar yaşıyor da. Yani şimdi, üzücü, anladın mı? Herif ölümsüz. Ama dünyayı biz kontrol ediyoruz. Çok üzücü bir 100 durum. kilometre hızla giden inek nasıl ses çıkarır mı? hücrelerini biyolojik Sor bakalım, mutlu mu? olarak ölümsüz hale getirebilen bu hayvanlar, yaşlılıktan öleceklerini sezdikleri anda bebeklik safhalarına geri dönerler. Basite indirgemek gerekirse 70 yaşındaki bir insanın öleceğini Adam reset atıyor. anladığı anda 10'lu yaşlarına geri döndüğünü hayal edin. Sadece kaza, hastalık ya da avcı hayvanlar nedeniyle ölürler. Bu canlının sistemi tam olarak çözüldüğünde insanlığın yararına bir ilaç olarak kullanılabilir. Peki, binlerce yıl yaşayabilmeniz için siz ne yapabilirsiniz? Başka gezegenler keşfedilip nüfus ve teknoloji probleminin önüne geçilinceye kadar eksi 196 santigrat derecede vücudunuzu dondurabilirsiniz. Bu alanda çalışan Ya bu bana çok garip geliyor bu böyle cryo sleep'e yatıp böyle 3000 sene sonra uyanma fikri. Ya insanlar bile değişir ki o zaman. Fiziksel olarak da değişirler yani bence. Ya 3000 yıl çok abartı oldu tabii de. Nasıl uyum sağlayamazsın ki? Bir de scam gibi geliyor ya. Çok scam gibi geliyor. Bir de bu herifler şey yapıyor, biliyor musunuz? Bu adamların paketleri varmış. Ucuz pakette sadece kafanı donduruyorlar. Full pakette full komple vücudunu donduruyorlar. ABD'deki Alcor Hayat Uzatma Vakfı, Evet. şimdiye kadar ünlüler ve milyonerlerden oluşan 1618 kişinin ölü vücudunu yaşlanmayı durdurmanın bir yolu bulununca, yani 300-400 yıl sonra diriltmek üzere dondurdu. Ticari zeka ya, bildiğin şey ya. 200 bin dolara tüm vücut, bu pahalıysa 80 bin dolara sadece kafa Ha bak, dondurmaktadırlar. Uyutulan 200 bin dolar dolara mı? tüm vücut, yani 300-400 yıl sonra diriltmek üzere dondurdu. 200 bin dolara tüm vücut, Bir şey değil mi? Çok mantıklı aslında. Çoluğuna çocuğuna ev, araba, arsa bırakacağına siktir edeceksin, satacaksın hepsini, kendini donduracaksın. Bana çok mantıklı geldi şu an. Ya zaten bu tip şeylere genelde ölümcül hastalığı olan insanlar para veriyormuş. Hani ne bileyim, mesela geri döndürülemez kanseri var adamın. Çözümü yok yani. Ölecek adam.
parayı veriyormuş. Belki gelecekte şey yaparım diye. Ucuz pakette sadece kafa var. Bu pahalıysa 80 bin dolara sadece kafa dondurmaktadırlar. Uyutulan hiç kimse henüz diriltilmese de bu yöntem hakkında daha fazla bilimsel araştırma yapılması düşünülmelidir. Ama bu tam olarak çalışıyor, ben onu bilmiyorum. Yani donduruyor da amacı mutlak sıfıra falan indirmeye çalışıyorlardı. O yani mutlak sıfır diye bir şey yok tabii. Hani kaç işte 0 Kelvin ulaşamıyorsun. Ama soğutabildikleri kadar soğutuyorlar ki o şeyler artık çalışmayı durduruyor. Yani stop çekiyor yani. Mutlak sıfır yok tabii. Hani ana teoride mutlak sıfıra indirebilirsen atom donuyor, duruyor yani. Eksi 273 derece işte. Ama öyle bir şey yok tabii. Mutlak sıfıra indiremiyorlar da. Kaç derece indiriyorlar acaba? Ona çok yaklaşmaya çalışıyorlardır büyük ihtimalle. Bir de bir şeyler falan daha koyuyorlar galiba. Onun bir ben izlemiştim. Kanını falan mı çekiyorlar? Bir şey mi? Sıvı mı şey yapıyor? Bir garip bir metodu var yani onun. 192'ymiş. Tamam pardon. 192 mi 196 mı? 192. Duymadım. Dinlemiyorum. Kulaklarım çıkmış. Ama bir şeyi var yani. Direkt seni alıp buzdolabına koymuyorlar. Bir operasyonu var. Neticede düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca deliler ve ölülerdir. Peki bundan da daha iyi ikinci bir çözüm yolu yok mu? Dikkatle dinleyin. Siz 1 yaşında bir bebekken 1 yıl yaşamanızın %1'ini ifade ediyor. Dikkatli dinle. Fakat ikinci yılınıza geçtiğinizde ikinci yılınız ömrünüzün %50'siydi. 3 yaşına geldiğinizde ise yaşamanızın 1/3'ini ifade etti. 80 yaşına geldiğinizde 80. yaşınız ömrünüzün sadece 1/80'ini ifade edecek. Bu oranlar geçmişi düşündüğümüzde neden çocukluğumuzun çok uzun sürmüş gibi geldiğini ve yaşlandıkça neden zamanın uçup gidiyormuş gibi hızlı geçtiğini açıklar. Küçükken daha fazla ilk deneyimleriniz olur ve derinlemesine hatırlanır. İlk kez bir dil öğrenmeniz, annenizi ilk kez görmeniz, yürümeye ilk kez başlamanız veya aşık olmanız gibi. İlk yıl hayatınızın %100'ü, ikinci yıl yarıda biri, üçüncü yıl 1/3'ü ve bu şekilde 80'e kadar gider. Bu modele göre 80 yaşına geldiğinizde ve hayatınızın geride kalanına dönüp baktığınızda hayatınızın tam ortaları 40'lı yaşlarınız gibi gelmez. 20'li yaşların başlangıcı gibi gelir. Şimdi bilimle hep genç kalacağınızı Depresyona ve 10 gireceğim. milyar yıl yaşayacağınızı hayal edelim. Hayatınız nasıl olurdu? Zaman uçsuz bucaksız. Asırları, milenyumları hayal etmek kolay. Ama 5 milyar yıl sonrasını hayal edin. Güneşin kırmızı dev olup büyümeye başladığı ve dünyadaki okyanusları kaynatıp güneşin gezegenimizi yok ettiği zamanı. Ve 5 milyar yaşınızdayken geriye dönüp baktığınızda hayatınızın en hatırlanır anları. 80 yaşınızdan sonraki yaşayacağınız yılların hissiyatı daha da azalmaya devam edeceği için ilk 80 yılınızmış gibi gelecek. Evrenin de bir ömrü olduğu için bir gün eninde sonunda öleceksiniz. Ve zaman öyle hızlı akıp geçecek ki 10 milyar Varoluş krizine gireceğiz topluca bu videoda. yaşınızda ölmek üzereyken kendiniz hakkında hatırlayacaklarınız bu videoda yaşadığınız bu deneyimden pek fazla olmayacak. Sanki milyarlarca yılı boşa yaşamışsınız gibi. Önemli olan uzun yaşamak değil, hissederek yaşamaktır. Ve hayat yaşantı aramak değil, kendini bulmaktır. Haftaya yine cumartesi günü yeni videomda görüşmek üzere. Misery. Yapma Ruhi. God damn it. Bad mental health. İntihar yükleri. Ya büyük ihtimal 1 milyon yıl falan yaşasan çok sıkılırsın. Rampage 20 kişiye sub gifliyor.